Merhabalar herkese, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yapımı çok kolay, çok güzel ve çok da şık bir Tunus işi örgü modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Umarım beğenir, sizler de bana eşlik edersiniz. Güzel bir su yeşili kullanacağım. Şöyle tığımı da göstereyim. 3 numaralı da Tunus tığı kullanacağım arkadaşlar. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçeceğim. Öncesinde küçücük bir ricam var. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı izleyip beğenerek ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum ve hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Önce zincir çekerek başlayacağım. Şöyle bir tur doladım. İlk ilmeğimi attım arkadaşlar. Çok fazla sık olmayacak, çok da gevşek olmayacak şekilde zincirimizi yapacağımız yere göre çekelim, hazırlayalım. Fazladan zincir çekmekten korkmayın. Arta kalan kısmı kesersiniz. Ben anlatıma yeterli miktarda biraz zincir çekip hemen geliyorum. Evet. Bu kadar zincir benim anlatımım için yeterli. Şimdi ilk ilmeğimi atlıyorum. Hemen ikinci ilmekten tığımı geçiriyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar yandaki ilmeğe geçiyorum. Bir ilmek de oradan çıkarıyorum. Sonrakine geçiyorum. Bir ilmek de buradan. Sıra boyunca her bir ilmeğimizin içerisinden bir ilmek çıkararak zincir boyunca devam edeceğiz. Ve sona geldiğimizde tekrar birlikte olacağız arkadaşlar. Ben bunu sona kadar geleyim, tamamlayayım, hemen geliyorum. Evet. Bütün ilmeklerimi tığımın üzerine topladım. Şimdi geri döneceğiz arkadaşlar. İlk ilmeğimi tek olarak alıyorum. Daha sonraki ilmeklerimi de ikişerli olarak alacağım. 2 2 2 bu şekilde bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar toplayacağım. Sıra sonuna geldim. Son ilmeklerimi çıkarıyorum yine ikişerli olarak ve bu sırayı tamamladım. Şimdi model kurulumuna başlayacağız. Başlangıçlarımızda ve bitişlerimizde püf noktalar var. Oralara dikkat ederek yapın arkadaşlar. Ben elimden geldiğince anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi azıcık ilmeğimi uzattım. Bakın ilk boşluğu değil. Buraya atlıyorum. İkinciye geçiyorum. 2 tane ilmek arasına. Buradan geçirdim. 1. Tekrar aynı yere 2 ve tekrar aynı yere 3 tane ilmek doldurdum. Doldurduğum ilmeklerin hepsini tek seferde çıkarıyorum. 2 ilmeğim tığımın üzerinde kalıyor. Tekrar şimdi ipimi tığımın üzerine aldım. Yandaki boşluğu atlıyorum. 2 ilmek arasını, sonrakine geçiyorum. 1 2 ve 3 tane ilmek doldurdum. Bu doldurduklarımı tek seferde çıkarıyorum. Burada bir ilmek bırakıyorum arkadaşlar. Bunu çıkarmıyorum. Üzerine, tığımın üzerine aldığım ilmek burada kalıyor. Tekrar devam ediyoruz şimdi. Yandakine atlayıp sonrakine. 1 2 3 tane ilmek doldurdum. Doldurduklarımı tek seferde çıkarıyorum. Tekrar devam ediyorum. Yandakine atlıyorum, sonrakine. 1 2 3 tane ilmek doldurdum. Yine tığımın üzerine aldığımı bırakıyorum, diğerlerini çıkarıyorum. Bir tane daha yapalım. Sıradakine atlıyorum, sonrakine geçiyorum. 1 2 ve 3. Doldurduklarımı tek seferde çıkarıyorum. Tığımın üzerindeki kalıyor. Bunu bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Sonra dönüşü birlikte yapacağız. Evet, sıra sonuna geldik. Son modelimizi de birlikte kuralım. Yine ipimi aldım tığımın üzerine. Yandaki ilmeği atlıyorum. Sonrakine geçiyorum. 1 2 ve 3 tane ilmek doldurdum. Doldurduklarımı tek seferde çıkarıyorum. Tığımın üzerindeki kalıyor. Şimdi başlangıçta artırma yapmamıştık. İpimizi tığımızın üzerine almadan direkt fıstıklarımızı yapmaya başlamıştık.
Bu modelin düzgün ilerleyebilmesi için başta artırma yapmadıysak sonda mutlaka artırma yapmamız gerekiyor. Onun için ipimi tığımın üzerine alıyorum ve sondaki buradaki 2 ilmeğimi, bakın bunu bu şekilde 2 kat olarak alıyorum arkadaşlar. Çektim, çıkardım. Şimdi geriye döneceğiz. Yine ilk ilmeğimi tek çıkarıyorum. Sonrakileri ikişerli olarak, bakın bu şekilde çıkarıp sıra sonuna kadar geleceğim. Yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum. 2 2 olarak sona kadar gelelim. Evet. Son ilmeklerimi de çıkardım. Bakın bu şekilde ilk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi ilk sırada tığımızın üzerine ip almadan başlamıştık. Şimdi bir içten başlayacağımız için başta artırma yapacağız. İpimizi tığımızın üzerine alıyoruz. Bakın batacağımız yerde şurası arkadaşlar. Şu ilmek var ya, bunu şöyle sağ tarafa çekin, buradaki boşluğa. İlmeğimiz, bu uzun ilmeğimiz sağ tarafta kalsın. 1, aynı yere 2, aynı yere 3 tane ilmek doldurdum. Şimdi burada yine tığımızın üzerine aldığımız ilmeği bırakacağız. Bu şekilde 3 tane, bu sırada 3 tane ilmeğimiz olacak başlangıçta. Tığımızın üzerine aldığımız kalıyor. Onu çıkarmıyoruz. Tekrar aldım. Yandakine geçiyorum. Yine buradaki ilmeğimizi bakın. Sağ tarafa çekin. Yan taraftaki boşluğa. 1, 2 ve 3 tane ilmek doldurdum. Hepsini birden çıkarıyorum. Tığımın üzerine aldığım kalıyor. Tekrar yandakine geçiyorum. Bakın buraya. 1, 2 ve 3. Çıkarıyorum. Tığımın üzerindeki kalıyor. Tekrar devam edelim. Şu ilmeğimiz, uzun ilmeğimiz sağda kalacak. Araya giriyorum. Bakın buraya. 1, 2 ve 3. Hepsini birden çıkardım. Tığımın üzerindeki kaldı. Bunu da bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Son bitimi yine birlikte yapacağız. Evet, sona geldim arkadaşlar. Son modelimizi yine birlikte kuracağız. Bir içten başladığımız için bu sıraya, şimdi bu sonda yine bir tane fıstık yaparak bitireceğiz. Bakın burada ilmeğimiz var. Bu ilmeği yine sağ tarafa alalım. Buradaki boşluğa geleceğiz. İpimi aldım tığımın üzerine. Buradaki boşluğa geçiyorum bakın. İlmeğim yine sağ tarafta kaldı. 1, 2 ve 3 tane doldurdum. Doldurduklarımı çıkarıyorum. Tığımın üzerindeki kalıyor. Başlangıcımızı tığımızın üzerine ip alarak yapmıştık. Bu sırada bitimi ip almadan yapacağız arkadaşlar. İpi almıyorum tığımın üzerine ve buradaki 2 ilmeğimi, bakın 2 kat olarak alıyorum buradaki ilmeğimi ve çıkarıyorum. Bunu yine tek çıkarıyorum. Diğerlerini 2 2 şeklinde. Başlangıç ve bitişlerinizi şaşırmayın. Yoksa ilmekleriniz fazlalaşır ya da eksilir arkadaşlar. Sıraya ilmek alarak başladıysanız bitimi ilmek almadan bitiriyorsunuz. Bu şekilde ikişerli olarak yine çıkarıp sıra sonuna gelelim. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi ilk sıramıza geri dönüyoruz. Burada ilk sıraya başlarken ipimizi tığımızın üzerine almadan başlamıştık. Yine öyle yapıyoruz. İkinci sırada tığımızın üzerine ip alarak başlamıştık. Şimdi burada yine ilmeğimiz var. Bakın bu uzun ilmeğimizi sağ tarafa alıyoruz. Bu araya geçeceğiz. Buraya geçeceğiz. İpimizi almıyoruz tığımızın üzerine. Bir ilmek. 1, 2 ve 3 tane ilmek doldurdum. Doldurduklarımı tek seferde çıkarıyorum. Bu 2 ilmeğim kalıyor. Tekrar ipimi aldım tığımın üzerine. Yandaki
boşluğa geçiyorum bakın. 1 2 ve 3 doldurdum. Tek seferde çıkarıyorum. Tığımın üzerindeki kalıyor. Tekrar aldım, yan tarafa geçiyorum. 1 2 3 doldurduklarımı çıkarıyorum. Tığımın üzerindeki kalıyor. Bu şekilde sıra sonuna gelelim. Son bitimi tekrar birlikte yapalım. Evet, sona geldim. Son fıstığımızı yapalım yine. İpimi aldım tığımın üzerine. Sondaki araya geçiyorum. 1 2 ve 3 doldurduklarımı çıkarıyorum. Tığımın üzerindeki kalıyor. Burada sıra başlangıcında ip almadan başlamıştık. Bitimi ip alarak bitiriyoruz, yapıyoruz. Çünkü ilmek sayımızın artıp eksilmemesi lazım, aynı kalması lazım. Başlangıçta artırma yaparak başladıysak sonda artırma yapmadan bitiyoruz. Başlangıcı artırma yapmadan başladıysak sonu artırma yaparak bitiyoruz. Yine burada bakın, bu alttaki 2 ilmeğimi alıyorum. 2 kat olarak alıyorum bu ilmeği. Aldım, çıkardım. İlk baştakini tek, diğerlerini yine 2 2 şeklinde sıra sonuna kadar geleceğim. Sona geleyim. Son kez başlangıcı yine birlikte yapalım. Evet. Sıra başındayım arkadaşlar. Modelimiz bakın şekil almaya başladı bile. Önceki sıraya artırma yapmadan başlamıştık. Şimdi artırma yapıyoruz. İpimizi tığımızın üzerine alıyoruz ve buradan hemen ilk boşluğa geçiyoruz. 1 2 ve 3 doldurdum. Doldurduklarımı çıkarıyorum. Tığımın üzerindeki kalıyor. Tekrar yan tarafa geçiyorum. Bakın bu araya. 1 2 3 doldurduklarımı çektim. Tığımın üzerindeki kalıyor. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar geleceğiz. Son bitimi son kez birlikte yapacağız. Kafanız karışmasın. Evet. Yine sıra sonuna geldim arkadaşlar. Son fıstığımızı yapıp son bitimi tekrar birlikte yapalım. Bakın bu araya geçiyorum. Şu ipi çekelim bakın. Buraya geçeceğim. Başlangıç ipimi aldım. Bu araya geçiyorum. 1 2 ve 3. Bu sıranın başlangıcında artırma yaptığımız için şimdi artırma yapmıyoruz. İpimizi tığımızın üzerine almadan buradaki 2 kat ilmeğimi alıyorum ve bu şekilde bitiriyorum. Aynı işlemleri tekrarlayacağım ve geriye döneceğim. Bu şekilde ilerleyip gidiyor arkadaşlar. Başlangıç ve bitişlerinizi şaşırmayın. İlmek eksilip fazlalaşmasın. Artırma yaparak başladığınız sıranın sonunda artırma yapmadan bitiriyorsunuz. Artırma yapmadan başladığınız sıranın sonunda artırma yaparak bitiriyorsunuz. Ben şimdi bu modeli biraz daha büyük bir parçada hazırlayacağım ve ilerlemiş halinde az sonra sizlerle paylaşmış olacağım. Evet, modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde. Gerçekten çok şık, puf puf bir model. Çok da kolay. Başlangıç ve bitişlere dikkat ettiğiniz sürece çabucak birkaç günde bir battaniye örüp bitirebileceğiniz bir model. Ya da yelek, kazak, hırka, ne isterseniz. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Umarım modeli beğenir. Sizler de benimle birlikte denersiniz arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar diyelim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda yine güzel bir modelle tekrar birlikte oluncaya kadar şimdilik sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.